Adventure Time. Renkli dünyası ve eğlenceli hikayeleriyle hepimizin kalbinde özel bir yer edinmişti. Ancak bu sevimli evrenin arkasında karanlık ve tüyleri ürpertici anlar da gizliydi. Daha önce Adventure Time'ın en korkutucu bölümlerini ele aldığımız bir video yapmıştım. O videoda dizinin izleyicilerini derinden etkileyen, hatta kabuslara neden olan sahneleri detaylıca incelemiştik. Eğer o videoyu kaçırdıysanız açıklamalar kısmındaki linkten mutlaka izleyin, çünkü bu video o listenin devamı niteliğinde. Ve bu kez daha da karanlık, daha da ürkütücü sahnelerle karşınızdayım. Hazırsanız Adventure Time'ın en korkunç anlarını keşfetmeye devam edeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, hazırsanız hemen videomuza geçelim. Karnımda bir tuhaflık var. Au! Sen de kimsin? Ben senin içindeki korkunun dışa vurumuyum. Bu sefer listemizin başında 1. sezon 16. bölüm, yani Ocean of Fear adlı bölüm yer alıyor. Bölümün konusu Fi'nin denize karşı büyük bir korkusu olduğunu fark etmesiyle başlıyordu. Bölüm boyunca Jake, Fi'nin bu korkusunu aşmasına yardım etmeye çalışmıştı, ancak Fi'nin korkularıyla yüzleştikçe daha da rahatsız edici olaylar yaşamaya başlamıştı. Özellikle Fi'nin sudaki karanlık varlık tarafından korkutulması, özellikle de suda yüzerken kendi korkusunun fiziksel bir forma bürünmesi oldukça rahatsız ediciydi. Fi'nin boğulma korkusuyla mücadele ettiği anlar hem psikolojik hem de görsel olarak izleyiciye gerilim hissi veriyordu. Açıkçası bu bölüm su korkusu olan izleyiciler için oldukça tetikleyici olabiliyor. Fi'nin korkusunun somutlaşması ve onu fiziksel olarak tehdit etmesi psikolojik korkuları görselleştirerek rahatsız edici bir deneyim sunmuştu. Ben... Bir sonraki korkunç bölümümüz ise 5. sezon 34. bölüm, yani The Vault adlı bölümdü. Bölüm içinde Finn sürekli tekrar eden rahatsız edici rüyalar görmeye başlamıştı. Finn en yakın dostu olan Jake'ten yardım alarak geçmiş hayatını keşfetmeye başlamıştı. Ve Finn böylelikle önceki yaşamında Shoka adında bir savaşçı olduğunu öğrenmişti. Bizler de bölüm içinde Finn'in önceki yaşamında neler yaptığını ve Shoka adındaki karakterin aslında kim olduğunu tamamen öğrenmiştik. Ancak bölümde Finn'in Shoko'nun cesedini gördüğü sahne en korkutucu anlardan biriydi. Shoko'nun çürümüş bedeni ve geçmişinin trajedik sona ulaşması oldukça ürkütücü bir atmosfer yaratıyordu. Genel anlamda Shoko'nun ölümü, geçmiş travmaların fiziksel tezahürü ve Finn'in geçmiş hayatının ürkütücü bir şekilde ortaya çıkışı bölümü rahatsız edici hale getirmişti. Ayrıca zamanla kaybolan bedeninin bir şekilde Finn'in bugünkü dünyasında hala var olması varoluşsal bir korku yaratıyordu. Ne? O! Sakin ol. Kaçalım buradan. Çabuk, çabuk. Hadi. Nereye Jake? I gotta suck out your insides first, right? Yemek saati. Diğer korkunç bölümümüz ise elbette 5. sezon 38. bölümdü. Yani Red Starwood adlı bölüm. Bu bölümde ise Finn, Jake ve Marcel'in yer altındaki bir mağarada mahsur kalıyordu. Jake yemek bulamadığı için çılgınca açlık hissederken Marcel'in ise uzun süre kan içemediği için açlık krizine girmişti. Bölüm içinde Marcel'in açlıktan dolayı Finn'i yemeye çalıştığı an en korkutucu sahnelerden biriydi. Özellikle gözlerinin kızarması, dişlerinin büyümesi ve tamamen vahşi bir yaratığa dönüşmesi izleyiciye büyük bir gerilim yaşatıyordu. Marcel'in açlığının onu neredeyse bir canavara dönüştürmesi, açlık ve kontrol kaybının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyordu. Ayrıca mağaradaki karanlık atmosfer de klostrofobik bir korku hissi yaratıyordu. Eminim Leech'in olduğu tüm bölümler fazlasıyla korkunçtur. Bir sonraki bölümümüz ise 4. sezon 26. bölümde yer alıyor, yani The Leech adlı bölümdü. Bu bölüm içinde Leech, Billy'nin bedenini ele geçirmiş ve en büyük yıkım planını devreye sokmuştu. Finn ve Jake onu durdurmaya çalışırken olaylar giderek daha da karanlık bir hal almıştı. Özellikle bölümün sonlarında Billy'nin suratı hasar aldıktan sonra içinden Leech'in suratının tam anlamıyla çıkması dizinin en korkunç sahnelerinden biriydi. Billy'nin
Finn'in dostane imajının bir anda yok olup Leech'in tehditkar görüntüsünün ortaya çıkması izleyiciyi şok etmişti. Leech'in tasarımı ve varoluşu mutlak kötülüğü temsil ediyordu. Konuşma şekli, sakin ama tehditkar tavırları izleyiciye doğrudan bir korku hissi veriyordu. Ayrıca Finn ve Jake'in ona karşı çaresiz oluşu bölümü daha da ürkütücü hale getiriyordu. Özellikle son sahnede Leech'in Finn'in zihnine girip onu manipüle etmeye çalışması ve Finn'in en büyük kahraman Billy'nin öldüğünü anladığı an fazlasıyla karanlıktı. Hayır. Ama bunu yapsam sorun olmazdı değil mi? Beni yemeye çalışıyorsun. Ama bu doğanın kanunu. Neden söz ediyorsun? Bilmiyorum. Böyle hissediyorum. Diğer bir bölümümüz ise 6. sezon 7. bölüm yani Food Chain adlı bölümdü. Bu bölümde ise Finn ve Jake büyülü bir döngünün içine girerek doğanın besin zinciri içinde farklı roller üstlenmişlerdi. Finn sürekli olarak bir organizmadan diğerine dönüşmeye başlamıştı. Bölüm içinde Finn'in tekrar farklı yaratıklara dönüşmesi, özellikle de bu dönüşümler sırasında bilinç kaybı yaşaması oldukça rahatsız ediciydi. Hatta mikroskobik organizmalara dönüşme anları varoluşsal bir korku yaratıyordu. Açıkçası varlık ve kimlik kaybı üzerine yoğunlaşan bu bölüm bedeninin ve bilincinin sürekli değişmesi fikrini işleyerek izleyiciyi rahatsız ediyordu. Elbette bu da varoluşsal korkulara hitap eden bir etki yaratıyordu. Ay, ne çıktı öyle ya? Ay! Diğer bir bölümümüz ise 7. sezon 18. bölüm yani Blank Eyes Girl adlı bölümdü. Bölüm içinde Finn ve Jake Şeker Krallığı'nda boş gözlü garip kızlarla karşılaşıyorlar. Bu kızlar geceleri gizemli şekillerde beliriyor ve kimse onların nereden geldiğini bilmiyordu. Bu boş gözlü kızların evin penceresinden Finn ve Jake'e bakmaları en rahatsız edici sahnelerden biriydi. Karakterlerin boş gözlerinin olması ve sessizce izlemeleri klasik korku filmleri sahnelerini andırıyordu. Bölüm genel olarak paranormal olaylara ve bilinmeyenin korkusuna odaklanıyordu. Ani belirmeler ve kızların açıklanamayan varlığı izleyicide huzursuzluk hissi uyandırıyordu. Hey çocuklar. Bir sonraki bölümümüz ise 4. sezon 18. bölümden yani King Worm adlı bölümdü. Açıkçası bu bölüm genel olarak Finn'in kendi bilinçaltında bir kabusun içinde sıkışmasıyla ve korkularıyla yüzleşmek zorunda kalmasını anlatıyordu. Finn'in kabusları içinde sürekli olarak farklı rahatsız edici sahneler yaşaması, özellikle de Jake'in bedeninin ürkütücü bir şekilde erimesi oldukça rahatsız ediciydi. Bölüm genel anlamda kabus atmosferini gerçekçi bir şekilde yansıtıyordu ve bilinçaltının ne kadar karanlık olabileceğini gösteriyordu. O benim yarı oğlum gibi. Eğer iyi biri olsaydım arkadaşlarımı daha iyi bir şeylere çevirirdim. Ben duygusuz muyum? Umursamaz mıyım? Finn. Kendini beğenmiş mi? Canavar mıyım? Ben... Bir diğer bölümümüz ise 6. sezon 20. bölüm yani Don't Look adlı bölümdü. Bu bölümde ise Finn yeni bir büyü kullanarak insanları garip şekillere dönüştürmeye başlamıştı. Ancak zamanla bu gücün kontrolden çıktığını fark etmişti. İnsanların korkutucu yaratıklara dönüşmesi ve Finn'in bu dönüşümleri durduramaması oldukça rahatsız ediciydi. Vücudun istemsiz değişime uğraması ve kontrol kaybı hissi biyolojik korkuları tetikliyordu. Bir sonraki bölümümüz ise 7. sezon 13. bölümden The Dark Cloud adlı bölümdü. Bu bölümde ise büyük karanlık bir bulut o diyarını tehdit ediyordu. Karanlık bulutun yayılma şekli ve etrafındaki her şeyi tüketmesi korkutucu bir kıyamet senaryosu sunuyordu. Bölüm içinde doğaüstü felaketlerin yarattığı korku hissini çok iyi yansıtmışlardı. Hatırlıyor musun? Evet, sanırım hatırlıyorum. Uzun bir zaman önce ben de senin gibiydim. Ve dünyaya çarptım.
Sonra kelebek gibi bir şeye dönüştü. Sanırım öylesine saçma bir şey oldu. Bu video içinde son kez konuşacak olduğumuz bölümse 6. sezon 43. bölüm yani The Comet adlı bölümdü. Bu bölüm içinde Finn yaklaşan bir kozmik felaketle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Bölüm içinde alternatif bir varlık olan Comet'in varoluşsal açıklamaları, özellikle ölüm ve yeniden doğuş temaları üzerinde kurulu sahneler rahatsız ediciydi. Genel olarak bu bölüm insan varoluşunun anlamsızlığı üzerine yoğunlaşarak derin bir korku hissi yaratıyordu. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde görmüş olduğumuz en korkunç sahneler hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.